Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şeklini hem de lezzetini çok beğeneceğiniz, sürekli yapmak isteyeceğiniz nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Tarifimiz için öncelikle uygun bir yoğurma kabı alalım ve içerisine 1,5 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı ılık süt. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. 1 dolu yemek kaşığı yani 10 gram instant maya veya yarım paket yaş maya ve de 1 dolu yemek kaşığı kadar toz şeker ilave edip şöyle bir karıştıralım. Bir iki dakika kadar karıştırdıktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ve de 2 adet yumurta ilave edelim. Yumurtaları önceden şöyle bir çırpalım ki daha sonra karışması kolay olsun. Yumurtaları da ilave ettik. Şimdi 1 dolu yemek kaşığı kadar tuz ilave edelim. Mayanın çabuk aktive olabilmesi için tuzu her zaman undan önce veya unla birlikte ilave etmenizi tavsiye ederim. Ve son olarak azar azar unu da ilave edelim. Önce bir kaşık veya spatula ile karıştıralım. Hamur karıştırılmayacak kıvama geldiğinde ise spatulayı veya kaşığımızı çıkartalım. Elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 8 su bardağı un kullandım. Ortalama 1 kilogram kadar un kullanmış oldum. Her zaman söylediğim gibi un miktarı sizin kullandığınız malzemelerin katılığına, sıvılığına, yumurtalarınızın boyutuna ve kullandığınız unun markasına göre değişebilmektedir. O yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Ve hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra en az 5 dakika kadar yoğurmaya devam edelim. Yeterince yoğurduktan sonra hafif ele yapışan yumuşacık bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuz hazır oldu. Şimdi üzerini bir streç veya poşetle hava almayacak şekilde güzelce kapatalım ve en az 45-60 dakika kadar bu şekilde mayalanmasını bekleyelim. Mayalanma süresini kısaltmak için isteğe bağlı üzerine bir bezle kapatabilirsiniz. Ve yeteri kadar dinlendirdikten sonra hamurumuzun artık mayası gelmiş. Şimdi üzerindeki poşeti veya streçi çıkartıp elimizle hamurun havasını alalım. Ve hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha birazcık un serpip hamuru tezgaha alalım ve 2-3 dakika kadar bu şekilde yoğuralım. Yeterince yoğurduğumuz hamurdan elimizle parçalar kopartarak beze haline getirelim. Olabildiğince eşit boylarda olmasına dikkat edelim. Dilerseniz önceden bir hamur kartı yardımıyla kesip daha sonra bezeler haline getirebilirsiniz. Bu aşamada bana bu şekilde kolay geldiği için böyle yapmayı tercih ettim. Ve hamurun tamamını beze haline getirip unlanmış tepsinin içerisine dizdikten sonra üzerlerini bir poşet, streç veya bezle güzelce kapatıp bir kenara alalım ve geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Ben önceden hazırlayıp bu şekilde bırakmıştım. 200 gram kadar lor veya çökelek peyniri, 100 gram kaşar peyniri, bir tutam kadar maydanoz ve 1 çay kaşığı kadar da toz kırmızı biber kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde, dilediğiniz malzemelerle içlik hazırlayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ve kullandığım malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. İç harcımızı kenara alıyorum ve geçiyorum artık hamurlarımızı tek tek açmaya. Bunun için tezgahımıza birazcık un serpelim ve ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak hamurumuzu merdane yardımıyla yeteri büyüklüğe kadar açalım. Ortalama 16-17 santimetre kadar açmanız, yani bir büyük servis tabağı kadar açmanız yeterli olacaktır.
Yeteri kadar açtıktan sonra hamurun orta kısmına bir dolu yemek kaşığı kadar iç harcından koyalım. Daha sonra ise hamurun bir ucundan tutup diğer uçlarını da elimizle toparlayalım. Bu aşamada en önemli püf nokta hamuru birbirine çok fazla yapıştırmamaya çalışmak. Ve şöyle tam da şu anda gördüğünüz gibi hamuru güzelce toparladım. Şimdi içlik koyduğum kısımdan, yani orta kısımdan tutuyorum. Şöyle aşağıya doğru birleştirip uçlarını düzleştirdim. Daha sonra ise alt kısmını 2 sefer elimle çeviriyorum. Şöyle ki iç harcımız dışarı akmasın. Daha sonra hamuru gelişi güzel bir şekilde şöyle yukarıdan aşağıya doğru akıtıyorum. Yani şöyle bıraktım. Gördüğünüz gibi kendi kendiliğinden şeklini aldı. Şimdi diğer uçlarını ise alt kısmında birbiriyle birleştirelim. Ve şöyle hamurumuz artık şeklini aldı. Şimdi bunu yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisinin içerisine alalım ve geriye kalan hamurun tamamına da aynı işlemleri uygulayalım. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyen çok değerli izleyicilerim, eğer beni her nerelerden takip ediyor iseniz bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Veya tarifle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz vardır. Onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bir tepsi dolduracak kadar hamura şekil verdikten sonra üzerlerine 1 adet yumurta ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ karışımını fırça yardımıyla sürelim. Ve poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazırdır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında altları ve üzerleri kızarıncaya kadar pişirelim. Ve fırından çıkan poğaçalarımız artık servise hazırdır. Çok fazla sıcak oldukları için ve de çok zamanım olmadığı için güzel bir sunum yapamadım ama gördüğünüz gibi yumuşacık ve de çok güzel oldular. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, yorum yazabilir ve de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak yeni tariflerimden haberdar olmak adına bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.